Herkese merhaba. Bugün yine bir kendi yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde ne yapıyoruz? Eski atölye tezgahımızı yenisiyle değiştiriyoruz. Bu yenisinin yapımını göstermeye çalışacağım size. Ben bu atölye tezgahını 20'ye 40 2 milim kalınlığındaki kutu profilden yaptım. Eski atölye tezgahımı neden değiştiriyordum? Benim eski atölye tezgahım öncelikle bu atölye için çok alçak kalıyordu ve çalışmak çok problem oluyordu. Dolayısıyla daha yüksek, daha rahat kullanabileceğim bir tezgaha ihtiyacım vardı. Diğer bir etmen ise o tezgah çok eskimişti artık. Ayakları sallanıyordu. Sürekli duvara sabitleyerek kullanmak zorunda kalıyordum. Aynı zamanda video çekerken o tezgahı kullanmak başlı başına bir eziyetti. Ya kamerayı tavandan sarkıtmak zorunda kalıyordum veya böyle saçma sapan bir açıdan göstermek zorunda kalıyordum tezgahın üstünü. Ancak bu gördüğünüz yeni tezgah tekerlekli. Bu tezgahı nasıl kullanacağım? Kamerayla kendi arama koyarak burada iş yaparken sizi de karşıma almış olacağım. Hem size hitap ediyor olabileceğim hem de siz bu şekilde benim ne yaptığımı daha rahat görüyor olabileceksiniz. Çalıştığım zaman bu şekilde önüme getireceğim. İş bittiği zaman burada gördüğünüz gibi yerine kaldırılacak. Video çekmeyeceğim zaman da aynı şekilde yine burada çalışma özgürlüğü sağlayacak bana. Bu tezgahı bu şekilde hem yatay kullanabildiğim gibi yaptığım projeye göre dikine de kullanabileceğim. Mesela tornada seri imalat yaparken bütün parçaları bunun üzerine yığıp tornada çalışabileceğim kolay kolay. İlerleyen dönemde bu tezgahın önüne ve arkasına birkaç kat çekmece yapabilirim. Böylece çabuk ulaşmak istediğim sarf malzemelerini ve aletleri o çekmecelerde muhafaza edebilirim. Gelin dilerseniz şimdi projeye başlayalım. Bakalım projede bizi ne gibi zorluklar beklemiş. Ama öncelikle Instagram hesabımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü kanalla ilgili pek çok duyuru ve haberi o Instagram hesabı üzerinden veriyorum. Gelin başlayalım. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız. Kaynak yapmak nispeten zor bir iş. Birazcık tecrübe kazanmak gerekiyor. Ben de zorlanıyorum kaynak yaparken. Daha doğrusu ben de yaparken öğrenmeye çalışıyorum. Normalde şu anda kameranın üstünde durmuş olduğu tezgahın imal etme aşamasındayken aslında kaynak yapmayı birazcık öğrendim ama çok fazla pratik yapmak gerekiyor doğru kaynak yapmayı öğrenebilmek için. Bakalım umarım bu videoda bu hedefimize ulaşabileceğiz.
Gördüğünüz gibi tezgah yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Sadece düzgün ölçü almak gerekiyor ki kaynatırken, birleştirirken problem yaşamayın. Tabii bu tezgahı yapabilmek için öncelikle ihtiyacınız olan şey bir tane kaynak makinesi olacak ve demir profilleri alabileceğiniz bir yer bulmanız gerekiyor. Nispeten kolay bir proje oldu. Daha büyük yapabilirdim tezgahı ama benim tezgahın etrafında dolaşabilecek kadar boşluk kalması gerekiyor atölyenin içerisinde. Dolayısıyla bu ölçüde bir tezgah yapmayı tercih ettim. Bir atölyede tezgahlar yani makineler ne kadar önemliyse çalışma tezgahları ve raf sistemleri de o kadar önemli. Çünkü bir atölyeyi dağınık veya derli toplu yapan şeyler çalışma masaları, çalışma tezgahları ve raflar ve çekmece sistemleri olduğunu unutmayın. Dediğim gibi ilerleyen dönemde buna güzel birkaç tane çekmece, birkaç kat ekleyip daha efektif kullanma imkanını yakalamış olacağım. Beni her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abone değilseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane şarkı resmi bulunuyor. Şarkı resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.